Ayten bak gerçekten sana şunu merak ediyorum. Sen çok deneyimli bir hemşiresin. Yeni doğan yoğun bakımdaki deneyimin, annelerle birebir iletişimin. Yani ben şunu gerçekten dürüst bir şekilde merak ediyorum. Yani bu soruyu sana şey olsun konuşturmak için söylemiyorum. Şimdi anneler şu soruyu soruyorlar. Ya benim bebeğim göğsüme almıyor. Benim bebek göğsümü tam olarak kavramıyor. Benim göğüs ucumda problem mi var? Bunları nasıl handle etmek lazım? Ne yapmak lazım böyle durumlarda? Şimdi öncelikle bir bebeğin emmesini kontrol etmemiz gerekiyor. Normal tutuyor mu? Emmesi nasıl? Yani Ne demek sürede ki emebiliyor? Sütü rahat boşaltabiliyor mu? Annenin göğüs uçlarında sorun var mı yok mu? Onların hepsinin kontrolünü öncelikle yapmamız iyi gerekiyor. bir emzirme, yani gerçekten başarılı bir emzirmeyi hissedebilmesi için anneler ne hissetmesi lazım? Bebeğin yutkunması gerekiyor. Süt akışının hissediyor olması gerekiyor. İlk günlerde süt akışını çok hissetmeyebiliyor ama göğüs ucunda acıma yoksa, göğsünü doğru yerleştirdiğinden eminse, tüm areolayı tam olarak göğüs ucunu verdiyse bebeğine, efektif bir emmesi de varsa, dinlenme sürelerini belirli bir dinlenme süreleriyle emmeye devam edebiliyorsa. Ya aktif bir emme süresi ne kadardır? Yani 5 dakika yeterli midir mesela ilk bir ay içerisinde, yoksa işte 3. ayda 5 dakika yeterli midir? Bunu nasıl söyleyebiliriz? İlk bir ayda tek göğsü 15 dakika emzirmesini, diğer göğsü de 15 dakika emzirmesini öneriyoruz. Maksimum yarım saat Yarım saat yeterli bir süre. Evet. Bazen de uzun süre emzirdiriyorlar. İşte o çok iyi. 1 saat boyunca göğüste kalıyor bebekler. Oysa ki o aktif değil, pasif olarak göğüsü kalıp hem göğüs ucuna zedelenmelere sebep oluyor hem de bebek aslında anne kucağında uyumaya alışıyor bu süreçte. Böyle olumsuzlukları olabiliyor. Peki ilerleyen haftalarda, aylarda nasıl olur? Mesela 2. ayda, 3. aydaki emzirme süreleri nasıl? Kısalmaya başlıyor tabii. Süt artık normal akışına eriştiği için bazen 10 dakika bir emzirme bile yeterli olmaya başlayabiliyor. Tabii 5-10 dakika bile emmesi yeterli olabilir. Peki bir de bebeklerde pişik problemi oluyor ve insanlar hani farklı kremler kullanıyorlar. Burada anne babalara önerebileceğin daha doğal yöntemler neler olabilir? Yani pişik önlemek için. Öncelikle bebeğin alt değiştirmesini sıklıkla yapmaları gerekiyor. Mümkün olduğunca pamuk kullanırlarsa daha iyi olur ya da pamuk içeren ürünler kullanırlarsa daha iyi olur. Kozmetik ürünleri çok fazla önermiyoruz. Gün içinde açık bırakabiliyorlarsa bebeğin altını açık bırakıp havalandırabildikleri kadar havalandırsınlar. Bebek dışkısını yaptığı hissettikleri anda da otomatikman değiştirmeleri gerekiyor. Fazla beklememeleri lazım. Bebeğin altını değiştirdikten sonra kurularlarsa daha efektif bir bakım sağlamış olurlar. Arkasından da pişik önleyici kremleri kullanabilirler. Ben şunu öneriyorum. Yani genellikle hani her şey olabilir ama içerisinde çinko olan kremleri tercih etsinler. Hatta zeytinyağı bile kullanabilirler. Önemli olan bir bariyer oluşturmak. Özellikle dışkı sonrasında, temizledikten sonra. Ve ben şunu da merak ediyorum. Şimdi herkes işte bebek bezlerini kullanıyorlar ve bu bebek bezleri doğada çözülmeden uzun süreler kalıyor ve büyük bir çevre felaketine yol açıyor. Yani iklim krizi ve doğaya karşı yapmış olduğumuz hareketlerden de sorumlu olduğumuzu daha fazla hissediyoruz bu dönemde. Belki eskiye geri dönmek, bezlerle bezlemek ve pamukla, sadece ılık suya batırmış pamukla silmek, böyle kurulamak bence daha doğru geliyor. Bunu tabii işte şehir hayatında sıkışmış, zaman sorunu olan anne babalara bunları söylemek, yapmak zor olabilir ama bazı hastalarımda bunu uygulayanlar var ve çok da memnunlar. Ve o bebek bezlerini yıkayıp tekrar kullanabilirler. Böylelikle hem aile bütçesine hem de doğaya da katkıları, saygıları bu şekilde göstermiş olurlar. Yani süreç olarak gayet iyi. Bir de pişik önleyici kremleri çok boca yapmamalarını evet, o da çok önemli. Mümkün olduğunca ince tabaka halinde az miktarda sürüp yedirmeleri daha efektif olacaktır. Peki bir de bebeklerden özellikle gelişimini bize soruyorlar. Her ay gelişimleri çok önemli. Hangi aktiviteleri yapabileceklerini soruyorlar. İşte ilk bir ayda yapabileceği şeyler daha çok bebekle daha çok konuşmak, onunla tentene teması sağlamak, kanguru bakımı yapmak gibi. Bize ailelere kanguru bakımı nedir? Nasıl yapılmalı? Hangi bebeklerde kanguru bakımı daha önemli? Bunu söyleyebilir misin? Şöyle bir şey, kanguru bakımı genellikle bebekle annenin vücutlarının çıplak olduğu, birbirine tentene temas ettirdiği, göğüs bölgesine yatırdığımız durumları geçerli. Öncelikle hijyen önemli bizim için. Annenin bir gün önceden aynı sabah duş almış olması önemli.
Parfüm kullanmasını çok fazla önermiyoruz. Bebeğin direkt onun ten kokusunu hissetmesi için. Kanguru bakımını yaparken de ortam ısısını belki bir tık yükseltebilirler. Bebek çıplak, anne çıplak olacağı için. O bir tıkı tanımlayabilir miyiz? Yani ortam ısısı ne olması lazım bebek çıplakken? Yani 26 derece banyo ısısı gibi düşünmek gerekiyor. Normalde 22-23 derece arası normalken 25-26 derecelere çıkarmamız bizim için efektif oluyor. Evet. Anne isterse bebeği üşümemesi için ten tene temaslı üzerine bir battaniye de ekstra olarak alabilir. Genelde gelişim problemi olan bebeklerde, prematüre bebeklerde aslında biz bunu çok fazla öneriyoruz. Onun gelişimi için çok iyi oksijenlenmesini sağlıyor, bebeğin de ağzı normal aktivitelere dönmesini sağlıyor. Ve uyarı veriyor. Aynen. Daha çok ten tene temas hem bebekle anne arasındaki bağlanmayı sağlıyor, evet, güçlendiriyor. Hem de anne sütünün daha çok artmasını sağlıyor. Ama kritik bir şey söyledim. Özellikle gelişme problemi olabilecek bebeklerde daha çok bu tarz, evet, uyarılarda bulunmak gerekiyor. Özellikle ilk bu haftalarda kanguru bakımı, sonrasında bebeğe masaj çok önemli. Evet. Özellikle belki de evde olanakları varsa daha ilerleyen aylarda bebek spası yapılabilir. Yani bebeklerin yüzdürmek, yerçekimsiz ortamda daha çok kas hareketlerini sağlaması böyle gelişim problemi olabilecek çocukların gelişimlerinin daha normal, sağlıklı ilerlemesine destek olabilir. Özellikle zaten bir hipoksik iskemik ensefalopati ya da yoğun bakım sürecinde bir komplikasyona bağlı nörolojik problemi, kas gelişimiyle ilgili bir problemi varsa mutlaka onlara fizik tedavi ve nörolojik takipleri öneriyoruz. Burada Tummy Time'ı da sorgulamak isterim, hem de evet, anlatmak isterim. Ailelerimiz çok fazla çok merak ediyorlar evet, bu soruyu. Kesinlikle öyle. Bak, aynı şekilde nasıl su üzerinde yerçekimsiz bir ortam sağlayabildiğimiz gibi bebekleri de göğsünden tutarak bir yay şeklinde yerçekimsiz bir ortam, havada bu işte aşağıdan yukarı doğru çekerek yerçekimine karşı o şeyi kırarak bebeklerin o esnadaki kol ve bacak hareketlerini daha çok desteklemek. Aynı zamanda tummy yaparken de daha çok etrafa bakmasını sağlayarak, daha çok görsel uyarı almasını sağlayarak nörolojik gelişimini öyle destekleyebiliriz. Aslında spalar da bir nevi bunu yapıyorlar değil mi? Yani bir nevi bebeğin kendi ortamında kendi hareketlerini sağlamasını. Evet, işte yerçekimsiz bir ortam sağlıyor. Bebeklerin kasları daha fazla kullanması. O kasları kullandıkça daha çok farkındalığı ve o nörolojik stimülasyonlarla daha iyi kas ve vücut gelişimi, sinirsel gelişiminin sağlanması mümkün oluyor. Şunu hatırlatmak lazım. Bebekler doğduğunda sadece %30'luk bir sinir sistemi gelişimi mevcut. %70'lik kısmı belki 3 yıl, belki daha uzun süreler içerisinde tamamlanıyor. Yani nörolojik sistemin kas iskelet sistemiyle beraber tamamlanması, gelişimin tamamlanması doğumdan sonra ortaya çıkıyor ve bu gelişimi biz nerede görüyoruz? Mesela bebeklerde ilk 3 ayda bazı refleksleri var. Kollarını bıraktığın zaman böyle ellerini dışarıya doğru açıyor, sonra tekrar kapatıyor. Moro refleksi diyoruz. Bunlar arkaik reflekslerimiz. Bu arkaik reflekslerin sonra 3. 4. aydan sonra kaybolduğunu görüyoruz. Arama refleksi var. Bebek yanağına dokunduğunda hemen o tarafa doğru meme arıyor, emmeye çalışıyor. Arama refleksi bebeğin doğal anne sütüyle beslenmesini sağlayan bir refleks. En önemli reflekslerimizden biri zaten bizim işimizin özü bebek beslenmesi olduğu için. Ana etkenimiz de zaten bebeğin emme refleksiyle ortaya çıkıyor. Aytencığım, ben bir de şunu merak ediyorum. Yani sağlık çalışanları özellikle bu pandemi döneminde çok zor şartlarda çalışıyorlar ve sağlık sistemi bütün kurumlarda biraz daha düşmeye başladı. Ve insanların kafasında şöyle bir korku var. İşte hastanelere gidersek, sağlık kurumlarına gidersek işte enfeksiyon kaparız ya da enfeksiyonlu çocuklarla karşılaşırız vesaire, böyle endişeler var. Böyle dönemlerde özellikle evde bakım, evde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sence nasıl bir olanak sağlar? Nasıl ailelere daha iyi bir sağlık hizmeti sunumu sağlar? Ne düşünüyorsun? Bireysel bakım olduğu için aslında bir nevi evde bakım bireysel bir bakımdır. Aslında birebir hastaya temas eden kişi sayısının minimalize edilmesi durumudur. Bence mantıklı. Yani artık evde sağlık hizmetlerinin aktifleşmesi ve ilerlemesi gerekiyor bence. Çünkü bir enjeksiyon için bir hasta
hastaneye gitmek yerine evinde bu hizmeti kendi ortamlarında alabilmeli. Ya da bir bebek bakımı için hemşire olanaklarıyla annenin kendi ortamında, kendi çevresinde bu süreci nasıl oturtabileceğini bilmesi daha önemli bence. Çünkü hastaneden çıktıktan sonra anneler panikliyorlar eve gittiklerini. İster istemez kendi ortamlarını oluşturmaya çalışıyorlar. Bu belki 15 günlerini, 20 günlerini alabiliyor ama bu hizmeti evde aldıklarında zaten kendi ortamı, kendi süreçleri olduğu için daha hızlı bir şekilde bu süreçlere alışarak bebeğine daha hızlı bir şekilde bakımına katkı sağlayabilirler. Ben şöyle düşünüyorum ayrıca. Şimdi bazı hastalıkların takibi, kronik hastalıkların takibinde şimdi hastanelere bu hizmeti hastanelerden almak yerine artık yeni teknolojilerle bireysel hasta takip sistemlerinin olacağı, hekim-hasta ilişkisinin artık evle hekim arasında olabileceği bir döneme doğru gidiyoruz. Bu aynı zamanda hastane hizmetlerinin yükünü de azaltacak. Özellikle mesela diyelim ki hastalığın teşhisi kondu, tedavisi planlandı ama bu tedavinin illa da hastanede yürütülmesi gerekmiyor. Belki bu evde bu hizmetin yürütülmesi mümkün olabilecek ve kronik hastalıkların takibi belki böylelikle daha kolay olabilecek diye düşünüyorum. Bu pandemiyle bence biz bunu da öğrenmiş olduk. Daha çok sağlık hizmetinin evde verilmesi konusunda bir farkındalık ortaya çıktı ve bu konuda ben de gelecekte daha fazla bu konunun gündeme geleceğini, hastanelerin de artık daha çok bu şekilde büyüyeceğini, evde bakıma yöneleceğini düşünüyorum. Zaten yurt dışında şu anda sistematik bir şey kurulmuş durumda. Evde bakım hizmetleri çok aktif bir şekilde yürütülüyor. Bu Türkiye'de de bu şekilde olacağını ben düşünüyorum ileriki süreçlerimizde. Çünkü onlarda hekime ulaşmak çok kolay değil, hekimle birebir görüşmek çok kolay değil ama nedir? Bu arada evde bakım hizmetinden faydalanıyor, hemşireden faydalanıyor, danışabileceği aile sağlığı, aile hekimliklerinden destek alabiliyor. Hastane sonraki süreçlerde onlar da devreye geçiyor. O yüzden Türkiye'de de bu şekilde bir sisteme girilirse ben ileride çok daha sağlıklı nesiller olacağını, çünkü her hastaneye giriş bir nevi enfeksiyona zemin hazırlayabiliyor. O yüzden mümkün olduğunca bu hizmeti evde alması hastanın bence çok daha mantıklı. Tabii yoğun bakım koşulları gibi durumlarda hastane yatışlar daha ağır tablolarda olabilecek ama ilk aşamada evde hizmeti alabiliyorsa evde başlaması daha iyi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkürler. Güzel bir çarşamba. İnşallah bu toplantıları, bu görüşmeleri sıklıkla devam ederiz. İnşallah. Ailelerimizi bu şekilde bilgilendirmeye devam edeceğiz. İyi günler. İyi günler, sağlıklı günler dilerim.